Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu efsane güzel çantayı yapacağız. Gerçekten 2025 yazına damgasını vurmuştu. Kiraz çok ünlü markanın çok pahalı çantalarında kullandığı bir konsepti. Bakın FY çanta aksesuarda bunların çok güzel muadillerini yapmış. Demişler bu modadan sizler de eksik kalmayın. Evet, ben de sizler için çalışmasını yaptım. 38 santim eninde, 26 santim boyunda çok ideal, çok güzel bir kol çantası oldu. 25'e 12'lik bir deri taban kullandım bu çantamda. Deri cepleri, aksesuarları, sapları. Bakın şöyle içindeki deri çıt çıtıyla tüm malzemeler gerçekten ben buradayım diyor. O kadar kaliteli ve güzel görünüyorlar ki eminim siz de kullanınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Dak keten ile astarladım. Ben çantamın aynı renginde yapmayı tercih ettim. Siz dilerseniz siyah astar da tercih edebilirsiniz. Yine bu sete gerçekten siyah da çok yakışıyor. Siyahını da, siyah ipi de tercih edebilirsiniz bu anlamda. Bu çantamda toplamda 2,5 tane nas rafya kullandım. Nas rafyam 100'er gramlıktı. Yani toplamda 250 gram civarı ip gitti diyebilirim. Tabii ki de tabanı olmadığı için. Tabanı da kendinden örmeye işte düşünürseniz vesaire derken 3 tane ip almanız her türlü gerekiyor sizin için. Şimdi örmeye başladığımda çok daha detaylı anlatımlarını size göstereceğim. Dediğim gibi ben çift kat ip kullandım. Daha tok, daha diri bir duruş istediğim için. Hemen şöyle bakın, altındaki görüyorsunuz hazır tabanını da. Bir diğer söylemek istediğim ise tabii ki de hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanız. Gerçekten biliyorsunuz destekleriniz bizim için çok kıymetli. Abonelikler ise tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Burada yüzlerce videomu bulacaksınız bu kanalda. Mutlaka göz atmadan gitmeyin. Birçoğu kendi tasarımım olan çantalar, bir kısmı ise marka muadili çantalar. Sizlerin özel istekleri üzerine çalıştım. Ben çok severek çalıştım bu çantayı. Çok da beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmeye karar vermişsinizdir diyorum. Haydi önce ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, etkileşimlerimizin artması için her butona basmayı unutmayın diyorum. Ve haydi hazırsanız hemen birlikte bu güzel çantayı örmeye başlayalım istiyorum. Çantalarınızı eğer videolarımla örüyorsanız mutlaka ve mutlaka sizlerden ricam paylaşımlarınızın altında beni etiketlemeyi unutmayın. Haydi hemen hızlıca başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Bakın şimdi setimizde neler var. Şöyle 2 tane cebimiz var. Görüyorsunuz, çantamızın yanlarına dikeceğiz. Sonra şöyle bir süsümüz var. Bu böyle sallanıyor. Süs olarak kullanılıyor. Şu şekilde 2 tane dikmeli sapımız var. Gerçekten çok güzeller. Ben şimdi bakın nas rafyalarım var. Nas rafya ile öreceğim bu çantayı. Kırmızı renk nas rafya aldım. Hemen kodunu da söyleyeyim. D16. Kodumuz D16. 2 tane makaralığa tutturdum. Şimdi buradan ikisiyle birlikte öreceğim. Çünkü çift kat kullanacağım. Rafya ince olduğu için herhangi bir şekilde böyle sonrasında da içine keçe falan uygulamak istemiyorum. O yüzden 2 kattan öreceğim. Böylelikle hem daha da çabuk bir şekilde bitirmiş olacağız çantamızı. Ben şöyle elimde 25-12 bir hazır tabanım var. 25'e 12 bu hazır tabanla çalışacağım. Sizin elinizde hazır taban yoksa siz kendiniz tabanını örebilirsiniz. Hazır taban illa kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki de bunların hiçbirini kullanmak zorunda değilsiniz. Bunların hepsini siz normal bu kalıpta bir çanta yapmak istiyorsanız normal 25-12 taban üzerine ya da tabansız 25-12 kendi tabanınızı örerek, yine tabanın açıklamalar kısmına linkini atarım. Taban videosuna oradan ulaşabilirsiniz. 25'e 12 bir taban elde etmek istiyorsanız örgüyle başlangıçtaki şu orta göbekteki sık iğnenizin 13 santim olması lazım. 13 santimlik bir sık iğne yaparsanız 25-12 bir taban elde edebilirsiniz. Bakın sık iğneniz diyorum. Dikkat edin ona, 25'e 12'lik tabandaki o 13 santim zincir değil. Sık iğnenin ölçüsü. Şimdi ben bunun etrafına yaparak gideceğim. İşim kolay olsun istiyorum. Daha pratik bir çanta olsun istiyorum. Dediğim gibi 2 kat ip kullanacağım. Hemen iplerimi açıyorum. Biraz soluk bir kırmızı aslında bu.
Yani çok canlı bir kırmızı değil. Kağıt olarak kırmızı. Bu da rafya olarak kırmızı. Bu birazcık daha soluk bir renk. Ama rafya ile örmek istiyorum. Gerçekten artık kağıt ip örmek beni çok zorlamaya başladı. Çünkü eskisi kadar güzel, böyle istediğim kalınlıkta ve yumuşaklıkta ip ne yazık ki bulamıyorum. Şimdi açtık iplerimizi. Şöyle. Şimdi bir diğer püf noktası göstereceğim size. İpler bu şekilde aşağıya inip ve bu dolayıcınıza takılıyorsa bunun önüne geçmenin kolay bir yolu var. Şöyle şu şekilde kartonlar kesebilirsiniz. Bakın önemli olan bundan daha geniş olması. Bu şekilde geçirdiğinizde bunlar aşağıya inse bile bu kartonun üstüne iner ve araya sıkışmaz. Bu da benden size bir diğer tavsiye. Şimdi hemen 2 kat alıyorum. Burada karar verin. Siz kendi ipinizin, bakın şu ikisi zaten normalde bir rafya kalınlığında. Öyle söyleyeyim size. Bu rafya ince. Yani ben 2 kat örüyorum diye hemen siz de 2 kat örmeye geçmeyin. Kendi rafyanızın kalınlığına göre hareket edin. Bu rafya ince olduğu için zaten 2 katı normal bir rafyanın tek katı gibi oluyor. Hemen şimdi yan taraftan başlayacağım. Burada yalnız şuna dikkat edeceğim. Deliklerim çok büyük olmadığı için çok büyük tığla başladığınızda bu deliklere girmekte zorlanırsınız. Bakın bunu ilmeklerim için kullanacağım. Bunu ise, bu görmüş olduğunuz ise ilmek çıkartmak için kullanacağım. Şunları artık çekelim kenara. Şimdi 3,5 milimlik tığımı taktım. Bakın 2 katlı ipimi aldım. Her zaman çantanın yan ortasından başlıyoruz. Ek kısmı buraya denk gelsin diye. Şimdi ilmeği yukarı çıkartıyorum. 4,5 değil de ben 4 milimle öreceğim. Ama siz dilerseniz 4,5'la da örebilirsiniz. Bakın bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Ve buradan tekrar ilmek çıkartıyorum. İlmekleri bununla çıkartıyorum. Unutmayın. Diğeriyle çekiyoruz. Ben buna çift tığ yöntemi diyorum. Bu şekilde yaptığınızda ilmek tepeleriniz genişlemeyeceği için çok daha düzgün bir tığlama gerçekleştirmiş olursunuz. Evet. Bu şekilde 2 taneyi yaptık. Hemen yana geçiyorum. İpi de içinden yürüteceğim bir taraftan. Kaldırdım yukarı. Taktım tığıma. Girdim. Evet. 2-2 gidiyorum bakın. Şimdi köşe kısmına geliyoruz. Burada tabii biraz daha fazla batacağız. Köşeyi rahatlatmak için. Bakın bu 2 tane. Şimdi buraya bir tane daha batacağım. Bakın 3 tane oldu. Geldim şimdi köşeye. Köşeden ilmek çektim. Bakın ipi hala yürütüyorum içinde. İki. İlk yaparken tabii biraz oyalıyor bu şekilde çift tığla çalışmak. Ama sonrasında çok rahat edeceksiniz. Bakın köşeye bir tane daha batıyorum. Dördüncüyü de yapıyorum. Geçtim yanına.
1, 2, 3. Bakın görüyorsunuz. 2, 2, 3, 4, 3. Şimdi burada artık normal 2'ye devam edeceğiz. Bir, 2. Geliyorum buraya. Bir, 2. Bakın bu şekilde şimdi dolaşıp geliyoruz. Dediğim üzere buralar 2, köşeler 3, 4, 3. Yani buraya geldiğinizde 3, 4, 3. Yine aynı buraya geldiniz. 3, 4, 3. Burada da 3, 4, 3. Bunu takip edip sıranın başına kadar geliyoruz. Evet, geldim bakın sıranın sonuna. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz yerin tepesi yok. Bunun tepesi olmadığı için şimdi biz buraya bir tane daha yapacağız bundan. O ilk tepesi olmayanın yerine. Evet. Bu şekilde şimdi her yeri eşit olarak dolaşmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yanındaki bakın ilk tepeden başlayarak şimdi bu çantamızı spiral olarak öreceğiz. Hiç eki falan yok. Böyle dümdüz devam edeceğiz. Bakın buradan başlıyorum. Burada sık iğnelerimi yaparken dikkat etmem gereken bir püf noktası var. Tığımdaki ilmeğim her zaman sıkı olacak. Girdim buraya. Geldim. Bakın bunu uzatıyorum. Şu ilmeğimi uzattım ve çıkarttım. Bakın baş parmağımı kullanmıyorum. Girdim. İlmeğimi çektim. Uzattım ve çıkarttım. Girdim. İlmeğimi çıkarttım. Uzattım. Bakın bu şekilde sık iğnelerinizi yaptığınızda bakın bunu ipim gergin. Bunu gerdiğim zaman bu ilmek genişlemez. O ilmek sıkı olacak. Uzattım. Çıkarttım. Girdim. Çıkardım bakın yukarıya. Görüyorsunuz. Uzatıyorum bunu ve sonra bu şekilde çıkarıyorum. Böyle yaparsanız sık iğneleriniz yukarı doğru gider. Sağa doğru kaymaz. Evet. Uzatıyorum. Çıkarıyorum. Girdim. Uzattım. Çıkardım. Bu ikinci ilmeği uzatıyoruz ki hem yukarı doğru gitsin ilmeklerimiz hem de daha belirgin sık iğnelerimiz oluşsun. Bir diğer püf noktası ise burada bu ilmeğimizin sıkı olması bize ne sağlayacak? Bir üst sıraya geçtiğimizde bunun üst sırasındaki sık iğnelerimizi yaparken aralarda delik oluşmamasını sağlıyor. Yani bu ilmeğiniz sıkı olursa hiçbir şekilde o zaman sık iğnelerinizin arasında delik de olmaz. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde hiç herhangi bir şey yapmadım. Görüyorsunuz. Dümdüz yoluma devam ediyorum. Burada şu diğer bir püf noktası da şu. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi siz farklı bir iple çalışıyor olabilirsiniz. İpiniz farklı olacağı için haliyle sizin burada yapmanız gereken tığlama sayınızda yani buradaki ilmek sayınızda farklı olacaktır. Bunu nasıl anlayacaksınız? Bakın bir sonraki deliğe ulaşabilecek şekilde ilerlemeniz lazım. Şimdi ilerledik. Şöyle güzelce bakın ilmeklerimi
Şöyle kaydırıyorum. Tam biraz o derinin bitim yerine güzelce şöyle elimle kaydırdım. Bakın koyduğumda tabanımın dümdüz olması lazım. Eğer siz doğru bir ilmek oluşturduysanız tabanınız düz durur. Ama diyelim ki tığ az geldi, ilmek sayınız şöyle bükülür. Aşağıya da bakın şu şekilde bükülme yapar. Eğer bükülüyorsa sıkıntı var demektir. İlk sırayı dolaştınız, olmaz, ama ikinci sırayı dolaştınız, hala da örgünüz böyle marullanıyorsa, yani şu kenardaki şu örgünüz marullanıyorsa ve yukarıya doğru ilerlemiyorsa, hala böyle açılarak gidiyorsa taban gibi, o zaman da ilmek sayınız fazla demektir. Bunlara dikkat edin. Doğru ilmek sayısıyla ilerlerseniz böyle gayet düzgün, muntazam bir çanta elde edersiniz. Şimdi bu sırayı bu şekilde dolaşıyorum. Geliyorum ek yerine. Burada spirale döneceğiz. O nasıl dönüyoruz onu göstereceğim. Şimdi geldik bakın ek yerine. İlk yapmış olduğumuz sık iğne burasıydı. Gördüğünüz üzere. Hemen bakın son yere de batıyorum. Yani bütün artık ilmek tepelerine batıyorum. Şu ilk yapmış olduğum onun tepesine de. Devam ediyorum. Spiral olarak döneceğim ki herhangi bir iz olmasın. Ek yeri belli olmasın. Eğer ki karıştırırım diyorsanız mutlaka ve mutlaka bakın zaten yeri şurada belli ama ben yine de şöyle takayım göstereyim size. Bakın şu başlangıç yerimizin olduğu hizaya bir tane işaretleyici takın. Buradan başladık. Yine ağız kısmına geldiğimizde aynı noktada bitireceğiz. Hiçbir fark yok. Bakın bu şekilde. Çantamı istediğim yüksekliğe getirene kadar. Ne kadar olur? Yani şu anda tabii ki de en boy oranını gözümle iyice bir bakmam lazım. Ben çünkü her çantayı hemen hemen farklı yüksekliklerde yapıyorum. Evet, şimdi ikinci sıramızda artık arttırma yapacağız. Ama arttırmayı ne zaman yapacağız? Bakın buraya geldik. İkinci sıramızda burada arttırma yapacağım. Dönüp dolaşacağım. Geleceğim buraya. Geldiğimde ise şu görmüş olduğunuz bakın tam şurada yapacağım. Hatta işaretleyicimi koyayım oraya da. Bakın arttırma yapacağım nokta burası. Tam burada arttırma yapacağım. Yine geleceğim. Buradaki orta noktamız. Bakın çantanın şöyle eşitlediğimde tam ortası buraya denk geliyor. Şimdi burada da bu noktada birer tane arttırma yapacağım. Şimdi dilerseniz buraya kadar örüp geleyim. Evet, geldim. Şimdi ek noktası, bakın işaretlediğim yere arttırma yapacak olduğum nokta burası. Hemen buraya geliyorum ve buraya çift yapıyorum. Yani bir kere battım. Aynı yere giriyorum. Bir kere daha batıyorum. Hemen ikinciyi battığım noktaya tekrardan işaretleyicimi takıyorum. Şimdi yanındakinden devam edeceğim. Evet, şimdi geldim bakın yine ek işaretlediğim noktaya arttırma yapacağım yer. Sıranın son sık iğnesi diyebiliriz buna. Bakın yine aynı şekilde ikinciye taktım. Şimdi hemen yanındakinden devam ediyorum. Evet, bakın bunun altına koymadım tahtadan ve altına toplanmış.
Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Hemen onu söylemek istiyorum. Şimdi üst sıraya çıktık. Mesela en son yaptığımız yer burası. Bakın onu işaretledim. Bunun üstüne 2 sıra düz örüyorum. Bir tane de arttırma yapıyorum. 2 sıra düz örüyorum. Bir tane de arttırma yapıyorum. O şekilde gidiyorum. Eğer fazla ağzı açılsın istemiyorsanız o zaman 3 sırada bir de yapabilirsiniz. Yani 3 sıra düz örüp bir arttırma şeklinde de gidebilirsiniz. Sonrasında zaten ben size işaretleyicilerle takılı bırakacağım, oralarda kaç arttırma yaptığımı görebileceksiniz finalde. Arttırmanın nasıl yapıldığını gördünüz. Aynı yere 2 tane battığımızda çantamızı arttırmış oluyoruz. Yani o kısmı arttırmış oluyoruz. Eğer ki siz daha fazla bir genişleme istiyorsanız o zaman köşe noktalardan da birer tane yapabilirsiniz. O size kalmış. Hani o daha fazla genişlemesini sağlar. Ama böyle hafif az bir arttırma istiyorsanız sadece yanlar yeterli olacaktır. Şimdi dilerseniz şimdi çantamızı örelim. İstediğimiz yüksekliğe kadar gelelim. Daha sonra artık aksesuarlarımızın montajlarına geçeceğiz. Bakın hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunu şu şekilde bitirdiğimizde bu cepleri şöyle şu noktadan takacağız. Şu noktadan. Bakın şu delikler buradaki deliklere denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Ve bu şekilde yanlarda ceplerimiz olacak. Bakın görüyorsunuz. Hemen şimdi istediğim yüksekliğe gelene kadar örüyorum. Devam ediyoruz. Evet, geldik çantamızın sonuna. Bakın istediğim yüksekliğe getirdim. Hemen size şöyle kaç santim olduğunu da söylemek istiyorum. Evet, 25 santim olacak şekilde çantamı ördüm. Bu çantamın çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü ceplerden sonra çok böyle uzun bir çanta değil. Bu boyut olarak oldukça benim için yeterli. Şimdi şu yan tarafımı göstermek istiyorum. Ne yaptık yan tarafta? Hatırlarsanız şu başlangıcımı belli etmek için koyduğum işaretleyici. Yani bu ne demek? Çanta burada bitecek demek. Yani bu kenarda bitecek demek. Bu onun için koyduğum işaretleyici. Bu ilk yaptığım arttırma noktası. Bakın işaretleyicimi koydum. Hatırlarsanız şurada görüyorsunuz. Sonrasında orayı zaten birlikte yapmıştık. Sonrasında bunun üzerine 1, 2, 3 sıra düz ördük. 4. sırayı yeniden yaptık. Bakın arttırma burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra düz ördüm. Tekrar arttırma yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 sıra tekrar ördüm. Ve yine bir arttırma yaptım, bitirdim. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 tane bu kenarda, 4 tane de bu kenarda olmak üzere arttırma yaptım. Yani toplamda 8 ilmek arttırmış oldum. Şimdi hemen bitirilişini göstereceğim. Bakın tam şöyle elimle hizalıyorum. Güzelce şu şekilde elimle yassı hale getiriyorum. Hizalıyorum. Ve bakın görüyorsunuz tam kenara geldiğimde bırakıyorum. Unutmayın buradaki başladığınız noktadan zaten hizaladığınızda böyle cetvelle hizaladınız ama ilmeğe hizalarsanız olmaz. Bakın ilmek ister istemez bir miktar kayıyor. Ne yapacaksınız? Böyle dümdüz yukarıya doğru cetvel gibi hizalayacaksınız ve ya da bu şekilde benim yaptığım gibi şöyle düzgünce tutacaksınız. Yassı hale getirdiğinizde tam kenar noktasına geliyorsunuz. Şimdi burada başlıyorum ilmek kaydırmaya. Bakın. Gidiyorum yana doğru. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle gerçekten bu anı çekmek zor. Çanta yüksek çünkü. Evet. Batıyorum. Alttan ilmeğimi alıyorum. Ve bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Bu arada 3 tane ip yeterli oluyor. Çift kat kullanmış olmama rağmen. Şu an ben 3. ipteyim. Ve şöyle göstereyim hemen. Neredeyse ipin yarısı duruyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın bu şekilde. Batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Battım, ilmek çıkarttım, içinden geçirdim. Bu şekilde şimdi şu ağız kısmında ilmek kaydırmaya başladığım noktaya kadar, bakın buraya kadar geliyorum. Bu yöntemi yapmazsanız ağız kısmını eşitleyemezsiniz. Yani şu formu
görüntü düzgünlüğünü sağlayamazsınız. Bakın şu kademeyi şurada kaybediyoruz. Görüyorsunuz. Hemen şimdi bu şekilde ağzını dolaşıyorum ve geliyorum. Evet, bakın ilk başladığımız yere geldim. Şuradan başlamıştık ilmek kaydırmaya. Aynı en son ilk yaptığım ilmek kaydırma bu. En son noktaya geldim. Şimdi artık burada ipimizi kesiyoruz. Ve çıkartıyorum. Bakın gerçekten sepet gibi, böyle taş gibi bir çanta oldu. 2 kat çalıştığımız için bence gerçekten iyi ki 2 katta çalışmışım. Hakkını verdi diyebilirim. Evet. Şimdi geliyorum. Burada artık nötrleme işlemi yapacağız. Bakın tam şu ilmek kaydırmadan giriyorum. Çektim şöyle. Şimdi ipin çıktığı yeri görüyorsunuz. İp buradan çıkıyor. Bu ipin çıktığı yere arkaya geri gidiyorum. Evet. Ve böylelikle görüyorsunuz. Tam bu noktaya bir ilmek kaydırma yapmış olduk. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Yeri belli olmayacak bu sayede. Şimdi artık bunu aşağıya indirme vakti. Şöyle örgülerimin arasından iniyorum aşağıya ve yatayda ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Ve bu sayede gizlemiş oluyorum. Bakın örgü gerçekten çantayı eğilip bükemiyorum. O kadar kalıp gibi oldu diyebilirim. Evet, şimdi kestik. Şimdi artık bunları söküyoruz. Artık aparatlarımızı dikmeye başlayacağız. Gerçekten çantamız finale doğru gidiyor. Bu arada ben astarını da hazırladım. Normal aynı renk içindeki kırmızı astardan çalıştım astarını. Ben içi cepli klasik astarımız hazır. Şimdi burada ceplerin nasıl dikildiğini göstereceğim sizlere. Bir tanesine şöyle bir başlayacağım. Diğerlerini dikip geleceğim daha sonra. Yine aynı şekilde sapların nasıl dikildiğini göstereceğim. Ve bunları diktikten sonra en son astarını dikiyoruz. Unutmayın. Çünkü yoksa rahat dikemezsiniz. Bütün dikme işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra. Bu arada ben çantamın ütüsünü de yaptım. Onu da söyleyeyim. Siz en son ilmek kaydırmadan sonra ütüleyebilirsiniz bu arada. Şimdi gelelim şu ceplere. Şimdi ceplerle ilgili bir detay göstereceğim sizlere. Cebin bakın şuralarına bir dikiş yapılmış. Ama bu dikiş oldukça geniş yapılmış. Yani ben buna göre yapmış olsaydım çantayı ne yazık ki çok geniş bir tabana yapmak zorunda kalacaktım. Bakın burası katlanık şu anda. Sizi yanıltmasın, bu katlanmış hali. Ben şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde cebin şurasına kat yaparak şu görmüş olduğunuz taban kısmını daralttım. Yani kendi çantamın alt kısmının şu görmüş olduğunuz genişliğe uygun hale getirdim bu sayede. Yani şöyle gösterecek olursam tam oturmuş oluyor bu şekilde. Şimdi bunu yapmak için ne yapacağız? Tam o esnaya geldiğimizde dikerken hemen gösteriyorum. Bakın taban tarafındaki şu delik, bu delik, bu şekilde geçiriyorum. Sonra bir de bu deliği alıyorum. Bakın böylelikle burayı ne yapmış oldum? Katlamış oldum. Dikerken bu şekilde dikeceğim ki buraya bir pile oluşturmuş olacağım. Yani cebimi bir tık daha düzgün bir forma kavuşturmuş olacağım bu sayede. Sonrasında her deliklerden böyle düzgün bir şekilde dikimini sağlayacağız. Şimdi ben cebin birini takacağım. Saplarımı dikeceğim. Diğerini birlikte dikeceğiz. Yani birer tanesini bırakacağım. O birer taneyi birlikte halledeceğiz ve böylelikle siz de dikilmini görmüş olacaksınız. En son astarını dikeceğim ve çantamız tamamlanmış olacak. Dilerseniz ben önce birer parçalarını dikeyim, geleyim, diğerini birlikte yapalım. Evet, şimdi bakın şöyle göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki. Şöyle hemen cebimizin ben bir tanesini diktim. Saplarımızın yine 3 tarafını diktim. 3 tane, yani şu tarafı tamamen diktim. Şunun bir tanesini diktim ve bunu dikeceğiz birlikte.
Bakın gizli dikiş tekniği kullanmadım. Zaten astar burayı kapatacağı için. Ama eğer ki astar kullanmayacaksanız o zaman bu şekilde bir dikiş yapmayın. Mutlaka gizli dikişle dikmeniz gerekiyor. Şöyle bakın burayı birlikte dikeceğiz şimdi. Sapı nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz iğneler benim aslında yan noktalarımı gösteren noktalar. Hemen şu cebi diktim. Görüyorsunuz. Bu taraftaki cebi de şimdi birlikte dikeceğiz. Bakın görüyorsunuz. Şurası çantamızın orta noktası. Hemen cebimizi alalım. Deri dikme ipiyle diktim ama siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz bu noktada. Yani isterseniz kendi ipiyle de dikebilirsiniz. İsterseniz yani ama ben genelde tavsiye etmiyorum. Yani dikişlerin en az görünür şekilde olması bence çok daha profesyonel duruyor. O açıdan siyah rengini kullanmanızı tercih ederim. Bir naylon ip kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Çok siyah renkli başka bir İşte raf ve kağıt ip kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa ama eğer imkanınız varsa bu şekilde deri aksesuarlar kullanmayı seviyorsanız böyle bobinlerden alıp temin edip siz de çantalarınızın tüm deri aparatlarını bu şekilde dikebilirsiniz. Bunu dikmenin güzel yanı dikiyorsunuz ve bakın yakarak stopluyorsunuz, sabitliyorsunuz. Hiçbir şekilde atma, çözülme yapmıyor. Güzel tarafı o yani düğüm olmuyor, düğümle uğraşmıyorsunuz, ip gizlemekle uğraşmıyorsunuz. O anlamda kullanışlı ipler. Haydi gelin hemen şöyle başlayalım. Umarım rahat bir şekilde videonun altında gösterebilirim. Şimdi ben cebi dikmeye tam ortadan başlıyorum. Çantanın tam ortasını alıyorum ve bunun ortasını aldıktan sonra şöyle koyuyorum ve tam düzgün olacak şekilde yerini belirledikten sonra burayla bakın şu deriyle buradaki örgüyü tutturuyorum. Yani düz ilerleyebilmek için. Çünkü örgümüz ister istemez bakın şöyle biraz yön değiştiriyor. Biraz sağa yatıyor. Eğer ki siz örgüyü takip ederseniz cebiniz de sağa yatar. O yüzden örgüyü değil bakın buradan başlamışız. 2 örnek kaymışız. Bakın dikkat edin. Normalde örgüyü takip etseydim buraya dikmem gerekiyordu. Ama bu kadar kaymışım. Şimdi aynı durum da burada yaşanacak. Haliyle biraz kaymamız gerekecek ki düzgün ve dik bir görüntüyü elde edebilelim. Hemen ben yerlerini işaretliyorum. Tutturmalarımı yapıyorum. Geliyorum size de göstereceğim ve aynı zamanda dikmeye başlayacağız. Evet, şimdi gerekli iğnelemeleri, tutturmaları yaptım. Bakın tam buradaki derinin orta noktasıyla buradaki çantanın orta noktasını hizaladım. Öncelikle buradan bir tarafa doğru gideceğiz. Sonrasında oradan geri gelip bu tarafa doğru geçeceğiz. Şimdi bunun için ben her zaman için şu yöntemi kullanıyorum. Ortadan başlıyorum ve ipimi kesinlikle koparmıyorum. Bakın ipimin ruloda duruyor. Böylelikle ipimin yetmediği takdirde diğer ucundan devam edebiliyorum. Bu bence çok önemli bir detay. Buna dikkat edin. Tekrar tekrar düğüm yapmak zorunda kalmayın. Bakın şöyle hemen tam orta noktadan dediğim derinin ortasıyla çantanın ortasından girip burayı bir buluşturuyorum. Şimdi buradan sonra ben elimi içine takacağım. Bakın göstereceğim size ama şöyle içinden bakarak ilerlemem gerekecek. Çünkü bir sonraki deri hizasından çıkmam gerekiyor. Yani delik hizasından çıkmam gerekiyor. O yüzden şöyle çevireceğim. Şimdi bunu gerçekten çekmek çok güç. Evet. Bakın içinden girdim. Bunun hizasından bir sonrakinden çıktım. Hemen yanındakinden girdim. Girdiğimiz nokta neresi? Tam şu derinin tığladığımız şu hattan ilerliyoruz. Bakın buradaki sık iğnelerin boşluklarından ilerliyoruz. Buradan geçtim. Bunu daha sonra elimizle sıkacağız. Merak etmeyin. Hemen ne yapıyorum? Bir sonraki hizadan çıkıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bakın adım adım gidiyor. Şimdi ip siyah olduğu için pek göremiyorsunuz ama yorgan diker gibi. Bakın burası, burada bir iplik var. Şöyle göstereyim. Bakın şurada ipimiz var. Burada yok şu anda. Şimdi buradan gireceğim. Aynı normal yorgan dikişi gibi ilerliyoruz. Ama bu dikiş bir müddet sonra ne olacak? Geri geldiğimiz için makine dikişine dönecek. Bakın şimdi hemen tekrar gösteriyorum. Aynı hizasında devam ediyorum. Şimdi
Bakın bunu böyle sıkıştırabiliyorsunuz. Şöyle asılıp rahatlıkla. Bu mumlu bir ip olduğu için kaygan bir ip değil. O konuda rahat çalışıyorsunuz. Naylon iplerde bu yüzden birazcık bir tık çalışması daha zor oluyor dikişlerde. Çünkü çok kaygan. Şimdi buradaki işaretleyiciyi çıkartıyorum. Bakın 3 deliğe birden, biraz önce gösterdiğim şekilde tekrar şöyle göstereyim açarak. Bakın 1, 2, 3. Buradan girdim, buradan çıktım, buradan tekrar girdim. Böylelikle 3 deliği tek bir deliğe indirgemiş oldum. Şöyle tekrar ipimi geriyorum sürekli. Şimdi tam bunu bakın hizasından nereye denk geliyor? Şöyle elimle koyuyorum. İpin hizası neresi? Burası. O zaman buradan alta alıyorum. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde burayı oturtturmuş olduk. Şöyle. Şimdi yukarı doğru ilerleyeceğim. Burada hiza çok önemli işte. Hizamı ayarlamam gerekiyor. Şuradan şeyim çıkmış. Tekrar takmam gerekiyor. Ve burada bir tanesini yaptıktan sonra bakın şuradakinin hizası neresi ise o hizaya getirmeniz gerekiyor. Yani aynı hizaya takmanız gerekiyor. Şimdi bir tekrardan iğnem çıkmış, işaretimi alayım göstereyim. Evet, şimdi yeniden tutturdum, geldim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın köşe hizalarınızın aynı olması lazım. Yani bu köşe hizanızla bu köşe hizanızın aynı olması lazım. Bakın nereye denk gelmiş? Hemen bir örnek hemen sonraya denk gelmiş. Buraya bakıyoruz, yine aynı bir örnek sonraya denk gelmiş. Yani bir sıra sonraya. Köşe hizamız aynı şekilde. Şimdi devam ediyorum yukarıya doğru. Hizamı aldım. Şöyle çantamı düzelttim güzelce. Nasıl düzgün gözüküyor? Hemen onun yerini ayarladım. Ve şimdi ne yapacağız? Takacağız çantamızı. Şöyle önden duruşunda nasıl düzgünse o noktayı belirleyin. Bakın şimdi o noktayı belirledik burada. Buradan yukarıya doğru artık dümdüz gideceğim. Şöyle bakın. Bunun hizasına gelen yerden giriyorum. Hemen sonra şu bir üst delik noktasından çıkıyorum. Girdim çıktım, girdim çıktım, girdim çıktım. Şimdi sonuna kadar geleyim. Sonuna geldikten sonra tekrardan aşağıya doğru inmeye başlayacağız. O kısmı tekrar göstereceğim. Evet, şimdi bakın yukarıya kadar geldim. Şimdi ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Alttan tekrardan bakın en son buradan girdim. Bir öncesinden tekrar geri çıktım. Bu aşamada lütfen güzelce önce artık geri dönüyoruz artık. İlk şöyle şu kısmı güzel sıkıştırın. Çünkü buradan sonra tam tersi istikamete doğru ilerliyoruz. Bu da aslında şu makine dikişi görüntüsünü elde etmemizi sağlıyor. Bakın şimdi aynı. Artık burada nereye batacağımızı bulmak daha kolay açıkçası. Çünkü alttan şeyi görebiliyoruz. İpin geçtiği yerleri görebiliyoruz. Bakın bu şekilde geldiğimiz yerden geri döneceğiz. Hiçbir yer kalmayacak atladığımız. Görüyorsunuz. Bu şekilde şimdi aynen geri gidiyorum. Geldiğim noktaya kadar, yani ilk başladığım orta noktaya kadar geleceğim. Aynı şekilde tam geri gideceğim. Tam tur geri gideceğim. Şöyle hemen göstereyim tekrar size. Şimdi buraya geleceğim. Buraya kadar. Buradan sonra bu tarafa doğru gideceğim. Yani burada yaptığım işlemin aynısını bu tarafta da yapacağım. Sonra yine buradaki işaretime kadar gidip tekrar geri geleceğim. Ve geldiğim noktada ipi nasıl yakıyorum, nasıl gösteriyorum hemen onu size anlatacağım. Dediğim gibi buradaki işlemin aynısını arka taraf için de tekrarlayıp geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın iki tarafı da çift tur diktik. İplerimizin bir tık ileriye gidiyorum. Hani aynı yerden iki kere geçmiş oldum. Yani şuraya kadar geldik aynı noktada. Sonra birazcık daha ilerledim ki ne olur ne olmaz yine sağlam olsun diye. Bakın şöyle hafif yaklaşık birer santim olacak şekilde bıraktım.
Şimdi çakmakla yakıyorum. Ve son noktaya geldiğinde şöyle çakmağın arka kısmıyla bastırıyorum ve donmasını bekliyorum. Evet. Burada bu ipi buraya sabitlemiş oluyorum. Yani deri hem ipi birbirine yapıştırmış oluyorum. Evet. Bakın bu şekilde hiç düğümle vesaireyle uğraşmadan bunu da halletmiş olduk. Evet. Şimdi cebimiz hazır. Ceplerimiz artık dikildi. Şimdi biraz sonra geniş açıyla daha rahat bir şekilde göstereceğim. Kaldı bir adet sapımız. Şimdi sapımızı da aynı yöntemle dikeceğiz ama nasıl konumlandırıyoruz? Nerelere koydum sapımı, hemen onu göstermek istiyorum. Bakın şu ek yerine işaretimi koydum. Çantamın güzelce formunu düzelttim. Yan noktalarını hesapladım. Ve hesapladıktan sonra bu yan noktadan itibaren 3, 6, 9, 12, 15, bakın 18. Şuradan 18 olacak şekilde bıraktım. Ama bakın şurasını dayadıktan sonra biraz meyil veriyorum. Yani böyle dümdüz dikmiyoruz sapı. Hafif şöyle yamuk dikiyoruz. Bu çantanın formunu daha güzel gösteriyor. Yerimizi ayarladık. Nereden başlıyoruz? Şimdi altın astar dikeceğim için ipin astarın altında kalmasını istediğimden şu ilk görmüş olduğunuz şu nokta değil, hemen altındaki bir sık iğne altındaki noktadan başlayarak dikiyoruz. Şimdi aynı şekilde aynı sayıyla burayı da sayıyorum. Bunu da ayarladım ve yerini belirledim. Yine bakın görüyorsunuz bir sıra alta gelecek şekilde. Şimdi burada artık dikmeye başlayacağız. Dikerken diğerinin ucunda kalan bir ip var. Ben onu değerlendireceğim. Eğer sizler yine yeni iple dikecekseniz o zaman tekrar söylüyorum. Ne yapmıyoruz? Kesinlikle ipimizi kesmiyoruz. Önce gideceğiz. Bakın başlıyorum sırayla. Yerini işaretlediğim için zaten yapacak olduğum eylem çok kolay. Hemen şu şekilde aynı mantıkla, sadece bunda ne var? Deliklerimiz daha birbirine sık. Hemen bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten, bakın deliklerden girerek gidiyorum. Hemen şu köşeyi çıkartayım. Evet, şimdi kayıyoruz yan tarafa doğru. Bakın bu sap üstte. Bunu ayarlı yerinden istediğiniz boyda ayarlayabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi delikleri dolaşıyoruz. Gerçekten çok tatlı, sevimli, güzel bir çanta oldu. Siyahla da çok güzel olacaktır. Onu söyleyebilirim. Bu çantayı dümdüz siyah da yapabilirsiniz. O zaman da çok güzel olacaktır. Ama ben bir kırmızı, böyle hep aynı renk çantalar örüyorum ya. Birazcık renk katayım istedim. Ama bence siyahı da efsane güzel olur bu çantanın. Evet. İpim çıkmış. Bakın bu kısmı kesmeden gösterdim sizlere. Siz tabii ki de bunu kucağınızda çok daha rahat bir şekilde göre göre dikeceksiniz. Şimdi bakın. İlk başladığım yere tekrardan giriyorum.
Görüyorsunuz. Şimdi aynı yerden geri gidiyorum. Bakın tekrardan bu yaptığım işlemin tam tersini yapacağım. Geri geri gidiyorum ve aynı şu aralarda kalan boşlukları da bu şekilde ne yapmış oluyorum? Doldurmuş oluyorum. Yani tekrardan bir makine dikişi görüntüsünü kazandırmış oluyorum çantaya. Bu çok daha profesyonel, çok daha güzel bir görüntü veriyor. Detaylar gerçekten çok önemli çantalarda. Astarı olsun, bu tarz dikim detayları olsun. Olabildiğince derinin tonlarında dikmek çok daha doğru olacak. İpim çok küçüldü, o yüzden biraz zorlanıyorum. Çantayı kucağıma alacağım. Dediğim yöntemle geldiğimiz yerden geri gideceğiz. Yine aynı noktaya gelip sonrasında tekrar ipimizi yakacağız ve sabitleyeceğiz. Ve bu şekilde artık çantamızı tamamlamış bulunmaktayız. Ne kaldı geriye? Ben çıt çıtlarını dikeceğim. Bakın bu yöntemin aynısıyla ortaya deri çıt çıtlar dikeceğim. Ama onun öncesinde astarımı monte edeceğim. Çıt çıtlarını dikeceğim ve çantamı finalde sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Hemen detayları bitirip geliyorum. Ve finaldeyiz. Gerçekten nasıl güzel oldu, bakar mısınız? Şöyle hemen yakından detaylarına da bakalım. Son derece güzel, muntazam, aksesuarlarıyla harika bir çanta oldu. Hemen içini göstereceğim size. Bakın, kalıp gibi, hiçbir destek yok. Sadece astarladık. Böyle çok tok bir duruşu oldu. Çift kat iple çalıştığımız için. Hemen şöyle altına da bakalım tekrardan. Görüyorsunuz. Şöyle deri tabanımız var altında. Cepleriyle şahane güzel oldu. Şöyle bir etiket detayı var. Onu normal zaten yanında birlikte geliyor setle beraber. Şu şekilde onu da taktığınızda böyle önünde hoş bir detay olarak duruyor. Bu da son dönemlerde markaların yaptığı bir uygulama. Genelde buraya etiket vesaire de takıyorlar. Dilerseniz anahtarlık olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Yani şuradaki şu kısma halka geçirip bunu çantanızın içine atıp hali hazırda anahtarlarınızı rahat bulabilmek adına kullanabilirsiniz. Hemen bir örnekle göstereyim size. Evet, bakın hemen şöyle göstereyim size. Buraya taktık. Burada anahtarlığımız ve şuraya da anahtarlarımızı takıyoruz. Bunu sonrasında bakın şu şekilde, bu hareketli zaten, çantamızın içine şu şekilde atıyoruz. Ve böylelikle çantanızın içinde anahtar arama derdiniz olmuyor. Bakın hemen astarın detaylarına da bakalım. Yine dakketenle astarladım. İçinde çift cebi var. Şahane güzel oldu. Yine çok, yani bu çıt çıtın kalitesine hayranım gerçekten. Mıknatısı da şahane. Bakın derisi inanılmaz güzel, kaliteli. Şöyle görebilirsiniz. Bakın anahtarınızı istediğinizde hemen hop elinizin altında. Bulamadım derdiniz yok. Dilerseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz bu çantayı. Şöyle hemen dışına çıkartalım şimdi. Umarım buraya kadar benimle bu güzel çantayı örmüşsünüzdür ve diğer yeni çantalarımda da yine benimle birlikte olmaya devam edersiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok çok sevinirim. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Dilediğiniz gibi gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Ben yeni çantalarıma geçiyorum. Bir başka güzel videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.